Yıldız navigasyonu, temel ilkeler, İngilizce. Tekrar merhaba. Ben Mari Sıvaru. Her şeyden önce yeni YouTube kanalıma abone olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca tüm desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışmalarıma devam edebilmek için beni çok motive ediyor. Bunu bilim kurgu olarak ya da nasıl isterseniz öyle algılayabilirsiniz. Tüm bunları sadece eğlence amaçlı paylaşıyorum. Ama biz burada tüm bu bilgileri çok ciddiye alıyoruz ve bunları paylaşmak benim ve bizim için çok önemli. Kimin görecek gözü varsa. Lütfen YouTube'un beni yanlış anlamaması için bu sözleri söylemek zorunda olduğumu anlayışla karşılayın. Bu yıldız navigasyonu konusunun benden öncekiler tarafından daha önce yayınlandığını biliyorum. Ama bunlar benim sözlerim ve bugün sadece temel prensiplerden bahsediyorum. Daha sonra bununla ilgili tüm parçalar hakkında daha ayrıntılı videolar hazırlayacağım. Hepinizin bilmesini isterim ki burada, Yıldız Gemisi Toleka'da bulunduğum süre boyunca eğitimime devam ediyorum ve neredeyse her gün mürettebatla birlikte kişiselleştirilmiş, uygulamalı dersler alıyorum. Zakira ile matematik, mühendislik ve navigasyon, Athena Sıvaru ile güzel yemek yapmanın yolları, Alia ve Kassia ile dövüş sanatları, Kraliçe Alenim'in kendisiyle tarih ve politika ve diğer her şeyden biraz daha fazlası gibi şeyleri bu mürettebatın son derece tanınmış üyelerinden öğreniyorum. Eğitimime burada devam ediyorum. Bu YouTube kanalını oluşturma amacımın bir parçası da son zamanlarda gördüklerimi ya da buradaki günlük çalışmalarımda ve konularımda gördüklerimi sizlerle paylaşabilmek. Bunun yanı sıra bir Taygetan ağır kruvazöründeki hayatımı da sizlerle paylaşmak. Taygetalılar için yıldız gemileri sadece ulaşım araçları ve makineleri değil, aynı zamanda okullardır. Çünkü bu uygarlığın üyeleri olan tüm gençlerin tüm kültürün tüm bilgisine sahip olmaları bir normdur. Ve onlara neredeyse her şey öğretilir, ancak her zaman öğrencinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına saygı duyulur. Sadece teorik düzeyde değil, daha uygulamalı ve pratik bir eğitim yaklaşımıyla. Yıldız navigasyonu, temel ilkeler. Son videoda açıkladığım gibi, Taygetanlar evreni yüksek yoğunluklu, yüksek titreşimli sıvı benzeri bir ortam olarak yorumlamaktadırlar. Burada bir dizi kasıtlı harmonik, yerçekimi darbeleri kullanarak titreşimin duran dalgalar halinde yoğunlaşmasına neden olur ve bu da birleştiğinde tüm katı nesneleri oluşturacak olan parçacıkları oluşturur. Ayrıca her bir küçük parçacığın tüm evren boyunca nasıl benzersiz bir titreşimsel imzaya ve kimliğe sahip olduğunu da açıkladım. Çok güçlü ve gelişmiş holistik bilgisayarlar kullanarak, bu parçacıkları çok kesin bir dereceye kadar haritalayabiliriz. Her birini tek tek haritalamak imkansız olsa da, ortalama değerler büyük gruplara yeterli kesinlikte verilebildiğinden buna gerek yoktur. Çünkü hassas bir matematiksel yolla birbirleriyle ve diğer her şeyle bağlantılıdırlar. Bu nedenle bilgisayarlarımız, ihtiyaç duyulması halinde herhangi bir alanda bazı belirli parçacıkların sahip olması gereken değerleri tahmin edebilir ve öngörebilir. Parçacıkların matematiksel değerlerinden oluşan ve ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun herhangi bir alanın genişletilmiş bir haritasına sahip olduğunuzda, buna frekans haritası diyoruz ve yıldız gemileri navigasyon için bunu kullanıyor. Geleneksel dünya benzeri haritaları yalnızca yavaş hızlarda yakın ve kısa mesafeli navigasyon için kullanıyoruz. Geleneksel dünya benzeri haritalardan kastım, X, Y ve Z gibi 3 boyutlu koordinatlara dayalı olanlar ya da kağıttan yapılmış gibi 2 boyutlu haritalardır. Bir yıldız gemisinin bilgisayarı yıldızlar arası navigasyon için gerekli tüm bilgileri sadece frekans haritası formatında tutacaktır ve bu da gemiyi herhangi bir yere götürmek için fazlasıyla yeterlidir. Her ne kadar geleneksel haritalar hala kullanılıyor olsa da, çok büyük mesafeler ve hızlar söz konusu olduğunda pratik değildir. Bir gemi yavaş hızda hareket ederken, mürettebat çoğu zaman geleneksel haritaları kullanır ve gemi uzak bir hedefe seyahat ederken, esas olarak frekans haritalarını kullanır. Bu durumda geleneksel haritaları yalnızca bir referans olarak bırakırlar, çünkü hepimiz gibi varlıklar, hepiniz de dahil olmak üzere, frekanslar arasındaki matematiksel ilişkiler açısından değil, orada ve burada ve mesafe açısından düşünmeyi tercih ederler.
Bir yıldız gemisinin mürettebatının akıl sağlığını ve yaşam deneyimini korumak için hala geleneksel haritaları kullandığını söyleyebiliriz. Çünkü büyük mesafeler kat ederken bir yıldız gemisi herhangi bir hızda hareket etmez. Gerçekte yaptığı şey, başlangıç noktasından varış noktasına atlamaktır. Ve birinden diğerine hareket etmez. Hiperhız ya da hiperuzay seyahati denilen mod, varış yerinin tam frekans haritasını ve aynı zamanda kalkış yerinin tam frekans haritasını bilerek çalışır. Daha önce açıkladığım gibi, her parçacık ve dolayısıyla parçacık grubu ve uzaydaki büyük ya da küçük her yer benzersiz bir frekansa sahiptir. Navigasyon bilgisayarı istenilen varış noktasının haritasının tam frekansını geminin motoruna ya da motorlarına girecek. Bunlar da tüm gemiyi yüksek enerjili toroidal bir koza içinde saran böyle bir frekansı taklit edecektir. Baskın frekans prensibini kullanarak, geminin içinde bulunduğu ve varış yerinin tam frekansını taklit eden bu yüksek enerjili koza, geminin tüm yapılarının ve içindeki her şeyin titreşimini ve matematiksel ilişkisini, varış yerinin tam matematiksel frekans ilişkisine uyacak şekilde değiştirecektir. Dolayısıyla, gemi artık kalkış yerine göre titreşmez ve varış yerine göre titreşir. Yersizlik ilkesini kullanarak, gemi artık kalkış yerinde var olmayacak ve varış yerinde aniden var olacaktır çünkü artık ikincisiyle olduğu gibi birincisiyle de titreşimsel olarak uyumlu değildir. Yer belirsizliği ilkesi mesafelerin ve hızın da zaman gibi yanıltıcı olduğunu, en genişletilmiş bakış açısından bir bütün olarak evrenin özünde var olan bir özellik değil, sadece fiziksellik deneyimi yaşayan birinin yorumunun bir parçası olduğunu belirtir. Zaman, uzay, mesafeler ve hız sadece bir yanılsamadır. Tüm bunları deneyimleyen kişinin bakış açısından bu yanılsama ne kadar zorlayıcı olursa olsun. Bu navigasyon sıçraması, insanların bunu yapabilen gemileri sıçrama gemileri veya ışın gemileri olarak adlandırmasına neden olur. Gemilerin bir ya da başka bir gezegen sistemine güvenli bir şekilde girebilmeleri için uymaları gereken protokoller vardır. Örneğin, tıpkı dünyadaki bir havaalanında olduğu gibi, daha önce gezegenin uzay trafik kontrolörlerine varış yerlerini bildirmiş olarak, sıçramalarından varış gezegeninden yeterince uzakta çıkmaları gerekir. Eğer bir gemi büyük ve ağırsa, sıçramasından daha da uzakta, bir astronomik birimin 1/3 kadar uzakta çıkması gerekir. Bu Sol 13 Güneş sisteminde Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafedir. Ve bu çıkış noktasından itibaren ve güvenli bir şekilde gezegen yörüngesine varana kadar, gemi sadece geleneksel motor gücünü kullanarak yavaş, ışık hızının altında bir hızda ilerlemelidir. İlginç bir gerçek de bir gemi sıçramasından çıktığında, o alanın etrafındaki uzayda bir parazit yaratması ve bunun da bir gama ışını patlamasına yol açmasıdır. Bu patlama yıldız gemisinin büyüklüğü ve kütlesiyle doğru orantılıdır. Bu gama ışını patlaması hiper uzaydan çıkan bir geminin kolayca tespit edilebilen bir işaretidir ve günümüz teknolojisiyle dünyadan da tespit edilebilir. Geminin sıçrama yaptığı uzay alanındaki bu bozulma, bir deniz gemisinin sudan geçtikten sonra bıraktığı iz gibi orada kalacaktır. Ne de olsa uzay, bir önceki videomda açıkladığım gibi, yüksek titreşim halindeki sudur. Bu bozulmanın da belirli bir frekansı vardır ve bu frekans kalkış yerinin frekansıyla eşleşir. Aynı şekilde bir gemi hiperuzaya atladığında, kalkış yerinde uzayda hedeflenen varış yeriyle eşleşen başka bir geçici bozulma bırakacaktır. Böylece birkaç saniye için, iyi ayarlanmış yüksek güçlü sensörlere sahip başka bir gemi diğer geminin nereye gittiğini bilebilir ve navigasyon bilgisayarı onu takip etmek için etkili bir şekilde plan yapabilir. Bir başka temel navigasyon prensibi de uzay atlama olarak adlandırılan ve İngilizceye çevrildiği şekliyle bir yıldız gemisinin doğrudan hedefine sıçramamasıdır. Bir rota düzeltmesiyle tekrar hiperuzaya sıçramadan önce bir anlığına derin uzaydaki sıçramasından çıkar. Bu, esas olarak bir geminin ilk sıçradığı yerde bıraktığı kuyruk frekans izini ortadan kaldırmak için yapılır ve çoğunlukla bir savaş manevrası olarak kullanılır. Bugün için son temel açıklama motor tahrik sistemi olacaktır. Bir yıldız gemisinin navigasyon bilgisayarı frekans haritasından varış yerinin doğru frekansını alır ve ardından sinyali motorun ana kontrol bilgisayarına gönderir.
o da elektromanyetik ya da bazen hidrolik servolara her bir motorun içindeki ters yönde dönen türbinler arasındaki fiziksel ilişkiyi hareket ettirmeleri talimatını verir. Hareketli tamburlar arasındaki ilişki elektromanyetik plazmanın çıkış frekansını belirler. Ve bu frekans, gemiyi bir toroidin içine daldırırken, varış yerinin varoluşsal frekansı ile eşleşecektir. Bu yüksek enerjili toroid, elektromanyetik plazma motordan ya da motorlardan dışarı atıldığında oluşacaktır. Plazma elektrik kutuplarına sahip olduğu için geminin ön tarafına yerleştirilen karşıt kutba gitme eğiliminde olacaktır. Bu cihaza manyetik toplayıcı adı verilir ve buradan gemi gövdesi ve devasa süper iletken kablolar plazmadan elde edilen yüksek enerjili elektrik akımını gemi boyunca taşıyacak ve akımı akış modülatör cihazına yönlendirecektir. Ve nihayetinde daha fazla elektromanyetik plazmaya geri dönüştürülmek üzere motora ya da motorlara geri dönecek ve bununla birlikte gemiyi çevreleyen bir tam daldırma toroidi oluşturacaktır. Bu tam daldırma elektromanyetik toroid aynı zamanda geminin koruyucu kalkanını da oluşturur. Bu tür gemi motorları genellikle 2'den 9'a kadar değişen ve türüne göre soğan gibi iç içe geçmiş birkaç kat döner tamburdan oluşur. Her katman, birincil bileşeni zenginleştirilmiş cıva olan özel bir yüksek sıcaklık süper iletken sıvısına daldırılmış haldeyken, biri saat yönünde diğeri saat yönünün tersine olmak üzere birbirinin tersi yönde dönecektir. Bu özel sıvı aynı zamanda tüm motor aksamı için dahili yağlama işlevi görür. Bir gemi, özellikle de büyük olanlar, çok sayıda yerçekimi üreten ya da yerçekimi modülasyonlu ikincil motorlar da taşıyabilmektedir. Küçük gemilerde bu aygıtlardan yalnızca bir tane bulunabilir, ancak en yaygın alt sayı 3'tür. Daha büyük gemilerde bunlardan binlerce bulunabilir. Boyutları gemiye göre değişmekle birlikte, genellikle 3 metre çapında metalik mavi küresel nesnelerdir. Bu cihazlar soğan gibi ters yönde dönen birkaç iç küreden oluşur ve aynı zamanda motorların kullandığı özel sıvıyla doludur. Ve aynı fiziksel prensibi kullanırlar. Bu cihazlar etraflarındaki yerçekimi alanını bozar ve modüle eder, bilgisayar ne zaman talimat verirse onu iptal eder ya da arttırır. Daha küçük gemiler bu cihazları birinci itici güç aracı olarak kullanabilirken, daha büyük gemiler bunları hızdayken manevra yapmak ya da bir gezegenin yüzeyindeki kenetlenme alanlarına yaklaştıklarında yerçekimine karşı koymak için kullanırlar. İlerledikçe çok daha fazla ayrıntıya gireceğiz. Bunlar sadece temel kavramlar. Burada benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Tüm sevgimle ve kocaman kucaklıyorum. Yakında görüşmek üzere. Mari Sıvaru